Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün bir Zoe öğretici videosuyla karşınızdayım. Elimden geldiğince bu videoda size Zoe'yi anlatmaya çalışacağım. Bu ilkleri, ürünleri, komboları, oynayış tarzı olarak kendi bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Bu benim ilk sesli videom. Umarım beğenirsiniz. Hem video olarak hem de Zoe olarak yani gösterdiklerimden yanlışlar veya hatalar görürseniz veya anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtirseniz biz de tartışabiliriz. Yanlış bildiğiniz veya öğrendiğiniz bir şey varsa hem onu düzeltiriz veya benim yanlış bildiğim bir şey varsa ben de onu öğrenmiş olurum böylece. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Ayrıca videonun sonunda da genel Zoe hakkındaki görüşlerim, genel oyun olarak Orta Koridor hakkındaki görüşlerimle alakalı bir sohbet tadında kısa bir yer olacak. Yani orada hem oyunun gidişatı hakkındaki düşüncelerim, karakterler hakkındaki düşüncelerimi belirteceğim. Tabii yoğunlukla Zoe üzerinden. Biraz daha sohbet tadında olacak. Orayı da izlerseniz sevinirim. Şimdi karakterimizin pasifi bize her yetenek kullandıktan sonra bir tane güçlendirilmiş düz vuruş hakkı sunuyor. Mesela işte Q gönderdim düz vuruş, tekrardan Q düz vuruş gibi. İşte E gönderdim güçlendirilmiş düz vuruş, ulti güçlendirilmiş düz vuruş gibi. Yani bize hem erken oyunda hem de oyunun sonlarına doğru yüksek hasar çıkartmamızı sağlıyor. Birinci yeteneğimiz iki kez kullanılabilen bir yetenek. İlk başta belli bir konuma bırakıyoruz birinci yeteneğimizi. Sonra ne kadar uzaktan getirip vurursak rakibe o kadar fazla hasar vermiş oluyoruz. Yani bu yetenek minyonlardan ve orman yaratıklarından blok yiyebiliyor. Buna dikkat etmek lazım ormanda vesaire. Mesela burada bir adam var, oraya gideceğiz. Köyünüzü bu şekilde bırakırsanız gönderemezsiniz. Blue'ya çarpar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bir de lane'de de yani örneğin şurada minyonlar olsun. Köyünüz minyonlara çarparsa arkadaki adama %80 hasar verir. Yani daha az hasar verir. İkinci yeteneğimiz gelen minyon wave'lerinde belirli minyonlarda, işaretli minyonlarda eğer biz veya bir takım arkadaşımız keserse o minyonu bir ayakkabı efsonu düşürüyor yere. Ayrıca rakibin spelllerini işte flash'ıdır, tutuşturudur, bariyeridir, ghost'udur. Bunlar da yere düşüyor. Onları alıp kullanabiliyoruz. Abi mesela tutuşturu attım. 3 tane böyle büyü hasarı veren atış gönderiyor rakibe. Üçüncü yeteneğimiz isabet ettiği rakibi belli bir süre sonra 2 saniyeliğine uyutuyor. Mesela rakibe isabet ettirdik. 2 saniyeliğine böyle uyutulmuş hale geliyor. Bu sürede hasar verdiğimiz zaman uykulu haldeyken %200 gerçek hasar vermiş oluyoruz o rakibe. Ayrıca bu yetenek duvarlardan vesaire attığımız zaman böyle uzayabiliyor. Yani ekstra uzadığı anlar oluyor. Mesela map'ten bakarsak daha nereye kadar gidebiliyor böyle. Ultimiz bizi bir saniyeliğine belli bir konuma ışınlıyor. Ondan sonra tekrardan eski konumumuza geri dönüyoruz. Yani bu ultimizde birinci yeteneğimizi ve üçüncü yeteneğimizi kombolayabiliyoruz. Ayrıca işte belli yerlere böyle totem falan bırakabilmemize yarıyor. İşte üçüncü yeteneğimizde böyle bir duvarlardan uzama var demiştik ya. Mesela gelip bu şekilde E'mizi de gönderebiliyoruz. Şimdi karakterin genel kombolarından bahsedecek olursak ilk başta Q, tekrardan Q ve ulti ile gittiğimiz oluyor. Yani buradaki yapılan en büyük hata Q'yu gönderdikten sonra ulti Q yaparsanız bu Q çok geç gidiyor. Çok geç gittiği için de rakibe tutma olasılığı daha düşük oluyor ve daha kısa bir mesafeden göndermiş oluyorsunuz aslında. Ama flash kombosu yapar gibi önce Q'yu tekrardan gönderip sonra ulti kullanırsanız çok daha verimli olur. Hem kısa bir mesafede olsa daha uzağa gönderebiliyorsunuz hem de anında gönderiyorsunuz. Rakibin kaçma olasılığı daha düşük oluyor. Şu şekilde gösterebilirim. Q'yu gönderdik, ulti ile gittik. Yani ultiyi gönderdiğim anda Q'm rakibe isabet etmiş oluyor ve bir mesafe daha e, uzaktan getirmiş olabiliyorum Q'yu. Bunu yaptıktan sonra mesela Q'yu getirdiniz, rakibe vurdunuz. Arkasından oto E de atarsanız yani bu adam ya tek yiyecek ya da az bir canla uyutulmuş olacak. Takımınız da iyi durumdaysa gider ve bu adamı keser yani. Tabii bunu yaparken de Q'yu gönderdiniz ya. Q gitti pasif vurmayı da unutmayın yani. Şöyle oluyor. Q'yu isabet ediyor. Ondan sonra pasif vuruyorsunuz. Arkasından da E'yi bırakıyorsunuz yani temel olarak. İkinci göstereceğim combo da daha çok birebirlerde kullanabileceğiniz bir combo. Mesela lane'desiniz 1 vs 1 atıyorsunuz.
Bu adam önünde minyonlar yok ve size doğru gelmiş ve size yakın. Ulti auto E yaptınız. Adam uyudu. Q ve Q ile beraber hasarınızı verebilirsiniz yani. Birebirlerdeki en güçlü combo bu olabilir. Yani bütün skill'leriniz kesin olarak tutuyor. Yani ulti auto E, rakip uyudu. Q'yu bıraktım. Getirdim. Pasifi de patlattım. Hasarımı veriyorum. Ve devam ediyorum yani. Bir diğer combo da bir rakip içinize girdiyse, örneğin Viego içinize girdi diyelim. Şu an biz de güçlü durumdayız. Viego da güçlüdür. O da kasmıştır oyunun sonlarına doğru. O Viego sizin içinize giren bir rakip. İçinize girdikten sonra o da bizi tekleyebilir. Yani içimize giren bir rakibe auto E attıktan sonra ultiyi Q'yu bırakıp tekrardan Q'yu bu şekilde patlatabiliriz. Veya şöyle uyuttuk, flash'la gittik, Q'yu bıraktık, getirdik, pasif tutuştur. Böyle yüksek bir hasar çıkartabiliriz. Yani tabii maç içerisinde bu durumlar pek yaşanmıyor yani. Çünkü genelde biraz daha arkadan oynuyoruz. Yani çok öne geçmediysek, çok güçlü olmadıysak biraz daha ilk komboyu kullanarak dürtmeye yönelik oynuyoruz yani. Şimdi biraz E'nizi gönderebileceğiniz spotları göstermek istiyorum. Mesela burada bir baron alıyorsunuz. Karşı rakip de burayı kapatmaya başladı. Buraya geliyorlar. Mesela karşı jungle geldi buraya. Bu spottan E'nizi gönderebilirsiniz. Tuttuğu zaman da ultinizle beraber gider kesersiniz adamı ilk kombodaki gibi. Veya mesela sizin top lane'inizde karşı jungle gelmiş. Burada bir fight var ufak. Hemen midde kendi yakın tarafınızdan şöyle bir E'ye gönderebilirsiniz. Buradan görüşünüz varsa burada bir yerde mesela rakip burada hemen minyon kesiyor. Buradan gönderebilirsiniz. Bu sefer rakip objektif alıyordur. Buralara işte buraya E'ye gönderebilirsiniz. İşte buradan karşı jungle'a doğru gönderirsiniz. Böyle gönderebilirsiniz. Veya takımınızla oynuyorsanız yani burada rakibin görüşü %90 burada rakibin görüşü vardır. Mesela burada yakalanabilirsiniz ama hedefiniz karşı jungle'ı uyutmaksa ulti ile E'yi gönderebilirsiniz bu şekilde. Veya bot lane'e roam atıyorsunuz mesela. Orada toteminiz var rakip bilmiyor. Bu şekilde E'ye gönderebilirsiniz. Buradan gönderebilirsiniz. İşte ondan sonra buradan aşağıya doğru gönderebilirsiniz. İşte buradan gönderebilirsiniz şu çalıya. Genelde bu çalıda base atarlar. İşte bu çalıya şuralardan. Bu açı çok güçlü mesela. Buradan gönderebilirsiniz. Şimdi en azından ilk levellerde nasıl pozisyon almanız gerektiğini bota karşı bile olsa göstermek istedim. Yani benim tuşlarım biraz ekranın ortasında olduğu için ben bu side'den oynamayı tercih ediyorum. İlk başta Q başlamanızı tavsiye ederim. Genelde çaprazdan oynayacağız. Minyonlara vuruyorsak bütün pasiflerimizi kesinlikle kullanacağız. Ve Q'larımızı olabildiğince arkadaki wave'e çarptırmaya çalışacağız. Kısa takasları kabul edeceğiz böyle. Pasif vurup çıkacağız. Pasifi vurup çıkacağız. Tabii ki minyon kaçırmamaya da özen göstereceğiz. Böyle kısa takaslarla minyonları kaçırmadan böyle gördüğünüz gibi arkadaki wave'e götürüyorum. Fırsat oldukça gönderirsiniz. Pasifleri vurmaya devam. Minyon kaçırmayın tabii ki benim gibi. Şu an birkaç minyon kaçırdım. Bu şekilde pasiflerimizi de sürekli çalıştırarak çaprazdan alacağız. Ondan sonra bir pozisyon yakalarsınız. Canını azalttıkça. Ve zaten şu an çok güçsüz olduğumuz bir hal. Güçlendikçe daha fazla dürtmeye başlarsınız. Böylece bu şekilde oynarsınız. Şimdi karakterin ürünlerinden ve build'lerinden biraz bahsedelim. Genel olarak alt ürünler olarak bu kırmızı ürünleri tercih ediyoruz. Yani ani darbe bizim hem ultimizden hem de sürekli flash falan kullandığımız için, atılmalı yetenekler kullandığımız için önemli oluyor Zoe için. Güçlendirilmiş saldırıda pasifimiz olduğu için pasifimizden kaynaklı işimize yarıyor. Buradan da zombi totem de tercih edebilirsiniz ama sizin oyun tarzınıza kalmış bir şey. Buradansa çok önemli. Bulut pelerini çok önemli yani. Çünkü sürekli spell kullanacağımız için veya W kullanacağımız için buradan gelen hareket hızlarımız sürekli katlıyor yani. Buradan bayağı bir hareket hızı kazanıyoruz. Bizim için önemli. Yani başka durumlara göre farklı şeylerde tercih edilen ürün build'ler var yani. Mesela alt ürünlerde şu şekilde tercih edilen bir build de var. Burası da ani darbe olacak. Yani bu şekilde gelenleri de görebilirsiniz. Burada da bayağı bir hareket hızı kazanıyorsunuz. Süratten ve bulut tereninden. Yani aşırı bir hareket hızınız olmuş oluyor. Bazı maçlara bu da gidebiliyor ama sizin oyun tarzınıza kalmış bir şey tabii ki. Ben kendim çoğunlukla bu build'i tercih ediyorum. Ana ürün olarak da ilk vuruşu çalıştırabileceğiniz bir rakip varsa ve biraz tankımsı bir rakip varsa
yüksek canlı ilk vuruş tercih edebilirsiniz. Veya lane'de karşınızdaki adam sizi çok dürtebiliyorsa işte Orianna'dır falandır. Syndra'dır. Sizi sürekli dürtebiliyorsa ayağı çabuk tercih edebilirsiniz. Rakip çok kırılgansa elektrik veya kara hasat tercih edebilirsiniz. Elektriği patlatması biraz zor oluyor açıkçası. Tabii yine oyun tarzına kalmış bir şey. Gösterdiğim ilk komboyu tam olarak uygulayabilirseniz elektrik direkt otomatik patlıyor aslında. Ama çok pozisyon olmuyor. Elektrik o yüzden kendim çok verimli bulmuyorum. Kara hasadında biraz kasması zor oluyor. O yüzden genelde ilk vuruşu çalıştırabileceğiniz bir rakip varsa ilk vuruş tercih edebilirsiniz. Ve ayağı çabuk da çok iyi giriyor açıkçası bu karaktere. Genel olarak bu şekilde ürünler. Eşyalarda ise karakterin en vazgeçilmez eşyası Lich Bouan. Yani çünkü Lich Bouan 1,5 saniyede bir tetikleniyor ve bizim de sürekli pasifimiz düz vuruş olduğu için sürekli tetikliyor. Karakterle sinerjisi bayağı yüksek yani. O yüzden karakter için vazgeçilmez diyebilirim. Yani genel olarak eşyalar bu kahramana bu şekilde tercih ediliyor ama bu sıralar ben biraz daha Luden tercih edebiliyorum yani. Çünkü karakterin ultisiyle kat ettiği mesafe Luden'i sürekli kastırıyor yani. Çok kolay doluyor Luden. O yüzden güzel gidebiliyor ama istediğinizi tercih edebilirsiniz. Birinciden veya ikinciden Lich Bouan çıkmanız gerekir ama. Çünkü bu karakterin biraz olayı da o yani. Yani bir de eşyalar hakkında şunu söyleyebilirim. Şimdi çoğunlukla sıralamadakiler bu şekilde çıkıyor kendi eşyalarını. Erken oyunda çok öne geçtiğiniz bir durumda mesela size çok kill kaldı. Erken oyunda daha Lich Bouan'ı bitirdiniz hemen 5-0 6-0 oldunuz. Gidip ikinci itemden Rabadon bitirirseniz kendinizi biraz geriye düşürmüş olursunuz. Çünkü Rabadon seviyeye bağlı bize yetenek gücü sağlıyor. Erken oyunda çok öne geçtiyseniz ikinci itemden ebedi küre tercih edin. Ama çok öne geçmediğiniz, ortalama seyreden bir oyunda ikinci itemden Rabadon tercih edebilirsiniz tabii. Biraz da Zoe'nin metadaki yeri hakkında konuşmak istiyorum. Genel oyun olsun, orta koridor olsun, çoğunlukla orta koridor üzerine fikirlerimi belirtmek istedim. Şu anda orta koridor metası kesinlikle push almak üzerine. Bir orta koridor oyuncusunun push'u alıp move atması lazım. Sanırım benim oynadığım karakterler ve gördüğüm karakterler arasında push'u almakta en çok zorlanan karakter Zoe. 10 level'e kadar falan karakter minyonları kesemiyor. Az önce antrenman modunda ufak gösterdiğim yerde de fark etmişsinizdir. Minyonlara bile hasarımız çıkmıyor ilk levellerde. Bu yüzden karşıya gelen bir karakter push'u alıp bizden önce move attığı zaman direkt oyun kopmuş oluyor. Şimdi bu sezonda da bu rüzgar geçitleri geldi. Çok daha hızlı move atılabiliyor. Bu sefer orta koridordaki rakip hızlı move attığı zaman ve sen takım arkadaşlarına assist gönderdiğin halde onlar da çıkmayıp ölürse senin rakibine karşı senin Zoe ile tamamen elin ayağın kilitlenmiş oluyor. Yani sen Zoe ile middeki push'u alıp move atabilecek hale gelene kadar ya oyun çoktan bitmiş oluyor ya da karşıdaki oyuncuların hepsi çoktan kasmış oluyor. Erken oyunda Aurora'nın, Ahri'nin, Orianna'nın erken oyunda hasarları da yüksek, push güçleri de yüksek. Rahat hareket edebiliyorlar. Ama yani Zoe erken oyunda ne push alabiliyor ne hasarı çıkıyor. Zoe'nin size 4 tane ana ürün gösterdim. Elektrik ver, ayağı çabuk, kara hasat ve ilk vuruş. Bu 4 ürün de nerflü. Gösterdiğim alt ürünler de nerflü. Zoe'nin itemleri de nerflü. Zoe'ye yapılan son değişiklikte Zoe de nerf yedi. Karakterin kendisi de nerflü. Zaten kendisi Zoe'nin bir late game şampiyonu, sonradan güçlenen bir şampiyon ve üst üste yamalardır oyun sürekli hızlanıyor. Bunlar üst üste geldiği zaman Zoe tamamen oyundan düşmüş oluyor. Yani işlevselliğini yitirmiş oluyor. Bu bahsettiğim şey tamamen Zoe'nin hasarından bağımsız. Yani bir şekilde öne geçtiğin zaman Zoe gerçekten muazzam hasar çıkartılabiliyor. Belki de öne geçtiği zaman oyunun en çekilmez kahramanlarından biri olabilir Zoe. Yani başa çıkması çok zor. Ama mesele de burada öne geçmede bitiyor zaten. Öne geçmesi çok zor çünkü şampiyonla. Örneğin karşınıza bir Ahri geldiği zaman hızlıca push alıp move atabilir. Karakterin metada hasarı çok yüksek, skill seti çok güçlü, mobilitesi çok yüksek, hasarı, push'u derken karakter her şeyi yapıyor mid lane'de. Ama biz 10 level'e kadar karşımızdaki rakip hızlı push'u aldığı zaman onun ittirdiği koridoru tutmakla uğraşıyoruz yani. Eğer ki wave'i bırakıp move atarsak ve karşımızdaki oyuncu da biraz uyanıksa bu sefer kuleye vurmaya başlıyor ve yine o rakibimiz daha önde olmuş oluyor. Bilmiyorum yani çok mantıksız buluyorum. Kaldı ki erken oyunda bizim bir move atıp örneğin bota gidip bir skor çıkarmamız da çok zor. Çünkü erken oyunda zayıf bir karakter. O yüzden tamamen metada işlev dışı olarak görüyorum Zoe'yi. Yani eğer Zoe'yi mainlemek istiyorsanız, şampiyonu seviyorsanız yani skill'lerini, oynanış tarzlarından zevk alıyorsanız öyle mainleyin. Bir maçta karşınıza da Zoe geldiği zaman ona karşı push alan bir karakter tercih edebilirsiniz. Sürekli push alabilecek bir karakter
trade kabul etmeyecek bir karakter. Çünkü siz push'u aldığınız zaman o adam sizinle kolay kolay trade'e giremeyecek yani. Minyonları almakla uğraşacak. Zaten zar zor minyon oluyor. Benim bile o kadar maçım olmasına rağmen Zoe ile kule altına gelen bazı minyonları kaçırabiliyorum. Çünkü o kadar hasar çıkmıyor ki minyona. Başka şampiyonları da oynuyoruz sürekli. Yani minyonun canı azaldığı zaman tamam bu minyonu keseyim diye vuruyorum ve ölmüyor. Çok fazla minyon da kaçırılabiliyor. O sırada çok rahat move atabilirsiniz Zoe'ye karşı. Ama push olmayan bir karakteri aldıysanız da Zoe'ye karşı Arındır tercih edebilirsiniz veya karşınızda iyi bir Zoe oyuncusu olduğunu düşünüyorsanız yine Arındır tercih edebilirsiniz. Karakter hasarı çok yüksek. Uzaklardan hasar verip çıkabiliyor falan. Ama bir hata yaparsanız ve yakalanırsanız direkt ölürsünüz yani. Kesinlikle yakalanmamanız lazım. Tabii çoğu mid şampiyonu için de bu geçerli ama Zoe ile yakalandığınız zaman çıkmak da bazen zor olabiliyor. Bir kişi sizi yakalarsa işte E bırakıp kaçabiliyorsunuz veya onun spellini alıp kaçabiliyorsunuz veya tutuştur spamlarsınız. W'nun pasifinden gelen hareket hızıyla ve alt ürünlerin verdiği hareket hızıyla çıkıp kaçabilirsiniz ama oyunun sonuna doğru karşınızda kasmış bir Viego varsa mesela yakalandığınız zaman direkt ölüyorsunuz. Örnek verdiğim Viego'yu. O yüzden oynarken yakalanmamanız lazım ama mid lane'de Asol oynamak varken, Ahri oynamak varken, Aurora oynamak varken, Ryze oynamak varken, Orianna oynamak varken, bu tarz güçlü karakterleri oynamak varken biraz daha Zoe arka planda kalıyor açıkçası. Ama yani benim kendi main karakterim olduğu için biz kendi main'imizi oynamaya devam ediyoruz yani. Rakip takımda çok tank karakterler varsa, dayanıklı karakterler varsa Zoe tercih etmenizi önermem. Ama tercih ederseniz de ilk vuruş girmenizi tavsiye ederim. Her ne kadar elinizde gerçek hasar olsa da tanklara karşı hasar yeterli olmuyor açıkçası. Veya siz işte rakip tankı elinizde tutuyorsunuz. Takım arkadaşınız elinizde falan bozuyor. Çünkü takım arkadaşınız da Zoe'yi tam bilmiyor muhtemelen. Çünkü Zoe'yi bilen az yani oyunda. Oynayanlar falan da az yani. Çok az denk geliyor. Belki siz hiç görmemişsinizdir bile. Bana da çok az denk geliyor rakibe. Onun dışında oyunda şu an genel olarak bence bir bot lane dengesizliği var. Birkaç kere kendim de oynadım. Şu an doğru düzgün video için klip de çıkartamıyorum. Çünkü oyunlarda kendi bot lane'imizde ADC'miz bir kere öldüğü zaman oyun direkt kopuyor yani. Bizim ADC'miz ilk skoru verirse karşı ADC o lane'den 10-0 çıkıyor. Eğer ilk skoru bizim ADC'miz alırsa bizim ADC'miz lane'den 10-0 çıkıyor. Orada oyun kopuyor zaten. Bu direkt bu şampiyonları yok etmeye başlıyor oyunu. Zaten biz Zoe oynuyoruz. Nispeten biraz daha zayıf bir karakter oynuyoruz ve geç oyunda güçlenen bir karakter. Biz daha hiç güçlenemeden, bir şeyler yapamadan adamlar ekstra güçlü olmuş oluyor. Tabii ki tek atamıyoruz. İşlerine girdiğimiz zaman cezalandırıyorlar. Kesemiyoruz yani adamları. O yüzden biraz dengesiz buluyorum açıkçası. Güncellemeler geldikçe Zoe gitgide oyundan düşmeye başladı. Biraz üzücü açıkçası. Şöyle örnek vermek gerekirse buradaki skill'lerde yazan hasar değerleri bir levele göre pasifimiz 9 büyü hasarı veriyor bir leveldeyken. Q başladığımızı farz edersek Q'muz da 33 ila 82,5 vuruyor. Zaten ilk levellerde çok uzaktan Q'yu getiremeyeceğimiz için oldukça 33'e yakın bir hasar vermiş olacağız. Ve bu Q skill'ini tutturması da ilk levellerde zor. Rakip çalılılara kör gelmediği sürece rakibe doğrudan Q tutturması zor ve rakip benim Q attığımı gördüğü halde minyonlara yaklaşırsa Q'nun hasarının da %80'ini yiyor. Ki bilen biri de o minyonlara yaklaşmıyor ben Q'mu gönderdiğim zaman çünkü görülebiliyor. Ama mesela dönüp Ahri'ye baktığın zaman, Ahri W'süne baktığın zaman 45 büyü hasarı veriyor. Kendisine hareket hızı sağlıyor. Zaten Ahri'ye elektrik giriyorsun. Kolayca elektrik patlatabiliyorsun. Cooldown, bu W skill'inin cooldown'u 8 saniye. Bizim Q'muzun da oyun başında cooldown'u 8 saniye. Oyun başında Zoe'nin skill'lerini tutturması çok daha zor olduğu halde Ahri'nin W'su auto vurduğu halde çok daha güçlü olmuş oluyor. Kaç kere Zoe oynarken karşıma gelen Ahri'ler yaptı. Farm almaya geldiğin zaman Ahri W basıp elektriği patlatıp seni yok edebiliyor zaten. Çok ekstra saçma buluyorum yani. Bu Aurora olsun, Ahri olsun bu karakterleri ya biraz zayıflatmaları lazım ya da zayıf olan karakterleri biraz güçlendirmeleri lazım bence. Ya da en kötü bu Zoe'nin minyonlara verdiği hasarları biraz arttırması lazım. Çünkü oyun hızlandı. Karakteri çalıştırabilmek için bir şekilde öne geçmen lazım. Öne geçmek için haritada biraz gezmen lazım. Fight'lara katılman lazım. Ama push'u alamadığın için bunların hiçbirini yapamıyorsun. Karşındaki adam push'u alıyor. Kendi ormanına yardıma gidiyor. İşte bot
lane'e yardıma gidiyor. Her yere senden önce gidebiliyor. Senin takım arkadaşların iyi oyuncularsa burada ölmüyor, skorlar falan vermiyor ama çoğunlukla da sizin de takımınıza geliyordur. Burada skorları veriyorlar açıkçası. Yani bir ilk yengeç fight'ında ormancıların ikisiyle karşılaştı diyelim. Mid lane'de bu push alan karakter sürekli Ahri üzerinden örnek veriyorum ama Ahri her zaman benden daha önce gider. Burayı kazandırır. Ben de yani sonradan giderim. Erken oyunda milyonlarımı kaybetmek istemem yani doğal olarak. Eğer benim kendi jungle'ımda Zoe'nin erken oyundaki bu zayıflığını bilmiyorsa gider orada olur ve chatten bana sövmeye başlar. Bilmiyorum, çok dengesiz geliyor. Bu aralar özellikle bu sezonda biraz hevesim kaçtı açıkçası ama bilmiyorum, oynamaya devam edeceğiz. Açıkçası ben de maç kazanmakta zorlanıyorum yani. Hem bu saydığım etkenler olsun. Genel hem nerflerde, ana ürünlere, alt ürünlere, itemlere ve karaktere olan nerfler, artı oyunun hızlanması ve bu karakterlerin çok güçlü olması, oyunun iyice push'a dönmesiyle Zoe çalıştırmakta bayağı ben de zorlanıyorum açıkçası. Biraz da rank yükseldikçe belki move atma, push alma işleri biraz daha rahatlayabilir. Çünkü rank ranklarda bu kadar skor vermezler, SS'lere dikkat ederler diye düşünüyorum ama bilmiyorum, onu da artık göreceğiz bu sezon. Yani diyebileceklerim bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Benim de ilk sesli videomdu. Yanlış bir şeyler söylediysem kusura bakmayın. Belki ileride alıştıkça bu sesli video işlerine falan, bu işte biraz daha kendimi geliştirdikçe daha kaliteli bir Zoe öğretici yaparım. Videonun uzunluğuna bağlı belki bir de gameplay eklerim ama dediğim gibi videonun uzunluğuna bağlı. Çok da uzun olsun istemiyorum. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.